Şimdi şunu biliyorum, evet yani şu an popüler kültürde, modern kültürde sürekli bir anda kalma fikri var. Ve anda kalmaya çalışıyoruz. Bunun pratiklerle, uygulamalarla birçok şekilde sürekli bu konuda bir faaliyet gösteriliyor. Bir nasıl diyelim, bir enerji harcanıyor sürekli bununla ilgili, bir çaba gösteriliyor. Ama orada yine biz bir şeyi kaçırıyoruz aslında. Şimdi anda kalma fikri hala bir kişilikle bağdaştırıyoruz. Yani ben anda kalmalıyım fikrimiz hala ortada duruyor. Ben bedenim ve anda kalanım fikri ortada duruyor. Neden dolayı anda kalmaya çalışıyoruz? İşte istemediğimiz belki kişilikler, belki istemediğimiz düşünceler, belki istemediğimiz duygulardan sıyrılıp bir anda kalma fikrine geliyoruz. E, Bu konuda baştaki çabayı da açıkçası faydalı buluyorum. Çünkü bu yine zihnin dikkatini bir kişiye çeviriyor ama tek bir kişiye çeviriyor. Anda kalmaya çalışan ben fikrine çeviriyor. Ki hani yığınla bir kişilik fikrinden ne yapmış oluyoruz? Zihni tek bir kişiye çevirmiş oluyoruz. Bu çok güzel. Yani bu başlangıç için güzel. Ama bir noktadan sonra bu bir kısır döngüye döner. Yani işte o kişi anda kalmaya çalışır ve kısa bir süre sonra gene düşer, gene düşer, gene düşer. Arttırmaya çalıştıkça çok da büyük artışlar olmayacaktır. Çünkü orada da artık bir kişi fikrinden daha öteye geçmemiz gerekiyor. Genelde insanların yaşadığı işte en büyük sıkıntı sürekli anda kalmaya çalışıyor ama bu olmuyor. Yani bu pratikte mümkün de olmuyor. Çünkü hala bir kişi var. Anda kalmaya çalışan bir kişi var. Anda bir kişi yoktur. Mevcudiyette bir kişi yoktur. Biz bu bakış açısını, bu farkındalığı görmeden o kişiye takılı kalırsak sürekli bu bir çaba halinde dönüp dolaşacaktır. Şimdi şu taraftan o zaman bakalım. Hani madem bu durum böyle diye bir açıklıyorum. O zaman ne yapmalı? O zaman belki daha büyük bir bakış açısına ihtiyacımız var. Ne demek bu? Belki de şunu görmemiz gerekiyor. Acaba ben hiç andan çıkıyor muyum ki anda kalmaya çalışan bir fikre inanıyorum? Ben hiç anın dışında bir şeye gidiyor muyum ki? Bu şununla da çok bağdaşıyor. İnsanlar sessizliğe ulaşmak istiyor mesela. Şimdi sessizliğe ulaşmak için ne yapıyor? İşte onunla ilgili pratikler, çalışmalar vesaireler yapıyor. Ama bir türlü sessizlik olmuyor. Ve şunu görmüyoruz. Mesela her bir düşünce nereden doğuyor? Ben fikrinden doğuyor. İşte ben anda kalmaya çalışıyorum bile bir fikirdir. Peki bu fikir nereden doğuyor? Dikkatle bakarsanız bu fikir boşluktan doğuyor. Yani biz boşluğa ulaşmaya çalışıyoruz bir kişi olarak ama bir taraftan da zaten bu düşünceler de boşluktan doğuyor. Yani boşluk hep var aslında. Ve anla boşluk bu arada aynı anlama geliyor. Yani siz anın dışına hiç çıkıyor musunuz ki? Aslına bakarsanız o düşünceler hani anda kalma fikrinin zıtları, yani işte geçmişe gitmek, geleceğe gitmek denilen şeyler, geçmişin düşüncesi şu ana geliyor ve siz onu izliyor oluyorsunuz. Geleceğin düşüncesi şu ana geliyor ve siz onunla meşgul oluyorsunuz. Bu yüzden anda kalmaya çalışmak yerine sizi andan çıkartan şeyleri görmelisiniz. Ki bu
bütün kişiliklere, bütün zihinsel durumlara tekabül ediyor. Yani onu incelemelisiniz. Ve o zaman hatta anda kalmaya çalışan kişiyi dahi bırakırsanız zaten geriye anın kendisi kalır. Mevcudiyetin kendisi kalır. Sessizlik kalır, boşluk kalır. Yani anda kalmaya çalışmak dediğim gibi bir noktaya kadar güzel olabilir. Evet, bu sizin konsantrasyonunuzu da geliştirir vesaire. Bu konuda bir adımlar işte bu konuya biraz enerji vermiş olursunuz ama bir noktada artık takılırsınız. Bu yüzden artık o noktaya geldiğiniz zaman da bir adım öteye geçmeniz gerekiyor. Anda kalmaya çalışan kişiyi de elimine etmeniz gerekiyor. O zaman göreceksiniz ki zaten siz dün de, 10 yıl önce de ve hep hatta anın dışına hiç çıkmadınız ki. Ama orada bir kişi fikrine inanırsanız o size sürekli zamandan bahsedecek. Hatta zamandan çıkıp ana gelmekten bahsedecek. Lütfen bu dediğim şeyi bir araştırın. Acaba siz gerçekten hiç anın dışına çıkabilir misiniz ki?